yoğun bir tempo var. Konuştuk koç yani arada Fenerbahçe Beko'nun yani bütün takımların ama zor maçlara çıktı. Kolay değil. 30-11 başlarsan sonra kimse o maçı inandıramaz. Bu iki mağlubiyet sonrası transfer tabii ki klasik bizde her yerde olduğu gibi. Kalaysız çıktıysa bir numara kim? Gidişat değiştirmek için ne yapardınız? İki çiçekle bahar gelmez. İki çiçekle bahar gelmez. Matematik imtihanına girdiğin anda 98 alır. Ama diğer günde hoca Murat'a 2 verir. Allah bak bu maç da güzel koç. Ben Asfel'den bir bomba daha bekliyorum. Yok artık diyorum yok ama artık. haftaya bir koltuk at. Ona da soralım. Kabak ye kabak diyecek, çocuk ye çocuk diyecek. Hepsi bu. Nasspor'a hoş geldiniz. Rapsel'in sunduğu Koç ve Ben programıyla karşınızdayız. Turkish Airlines Söyleşi'de 13. ve 14. haftayı bıraktık. Geride Koç öncelikle hoş geldin diyeyim. Hoş bulduk, merhaba. Evet maalesef kötü noktaladık çift maç haftasını. İki takımımız da, iki temsilcimiz de kazanamadı. 4'te 0'la haftayı noktaladık. Detaylandıralım, konuşalım. Sonuçlara bakalım. İstersen koç sonuçları bir alalım. Bir getirelim ekrana. Alınan sonuçlar üzerinden şöyle bir konuşalım. Žalgiris Kaunas Real Madrid'i mağlup etti. 81-72. Belki haftanın sürpriz sonuçlarından bir tanesi olarak bunun altında çizelim. Evet. Kızıl Yıldız Milano mücadelesinde kazanan Milano oldu. Kritik bir galibiyet geldi Milano'dan. Nihayet. Bayern Münih Valencia mücadelesi 97-92 noktalandı. Asvel Olympiakos'u 77-75 mağlup etti. Biz geçen hafta bu maç ne olur diye konuşurken o gazla acaba devam eder mi ben derken o gaz devam etti ve 3'te 3 son 3 haftada. Birinci ve dördüncü maç inanılır gibi değil. Evet. Fenerbahçe Beko Baskonya mücadelesi 70-76 sonuçlandı. Virtus Bologna Maccabi Tel Aviv 78-73 ile geçti. Partizan Anadolu Efes karşılaşmasında gülen taraf Sırp temsilcisi Partizan oldu. 82-79 kazandı. Barcelona Panathinaikos mücadelesinde Barcelona'nın 74-68'lik galibiyeti var. Monaco Alba Berlin karşılaşmasında da Fransa ekibi 92-89 kazanan taraf oldu. Bir sıralama da gelsin bu sonuçların ardından. Lider hala Fenerbahçe Beko 10 galibiyet, 4 mağlubiyetli takımlardan. Barcelona hemen onu takip ediyor ki Barcelona'nın çıkışı da sürüyor diyebiliriz herhalde koç. Ne dersiniz? O yukarılara tırmandı. Çok da iyi gitmiyordu. Onların aslında yeri orası. Ama onlar arası iniş gösteriyorlar. Sonra normale dönüyorlar. Monaco yine 3. sırada yer alıyor. Olympiakos 9 galibiyetli, 5 mağlubiyetli takımlar arasına geriledi. Real Madrid hemen peşinde. Baskonya'yı da görüyoruz 6. sırada. Anadolu Efes 7 galibiyet, 7 mağlubiyetli takımlardan. 7. sırada 7-7-7 olmuş. Maccabi Tel Aviv de yine aynı şekilde 8. sırada yer alıyor. Lig 8 bu şekilde şimdilik. Şöyle bir bakalım tekrar. Alba Berlin son sırada. Milano'nun kritik galibiyeti dedik. Yine 17. sırada ama önemli bir galibiyet aldı. Evet Asvel 14. sırada 3'te 3 ile buraya geldi. 2 tane kritik zor galibiyeti var. Barcelona Olympiakos ve arada da bir Partizan galibiyeti. Asvel adına önemli. Hatta işte Barcelona mücadelesinden sonra konuşmuştuk koç. Bu gazla, bu rüzgarla Olympiakos belki yenebilir demiştik ama çok da kolay görmüyordunuz siz konuştuğumuzda. Ama kazanmasını bildi. Sıralama bu şekilde. Şimdi şöyle biz kendimize bir dönelim. 4'te 0 çektik. İki temsilcimiz de. İkişer mağlubiyetle döndüler. Kapattılar daha doğrusu. Bu hafta yaşıyor. Soracağım. İlk olarak şöyle bir genelden özele gidelim. Genel olarak temsilcilerimizin hani 4'te 0'la haftaya noktalamasını nasıl yorumlarsınız? Neye bağlarsınız? Neden dersiniz? Ya baktığın anda Efes İstanbul'da Baskonya'ya yenilir mi? Çok sade ve ilk bakışta hayır dersin. Hani detayına girdi mi Baskonya maçı kazandıracak bir şey bulabilirsin. Peki Efes Partizan'a daha yeni toparlanmaya çalışıyor. Gidip orada kaybeder mi? Ona da zor dersin. Fenerbahçe Olympiakos'a olabilir dersin. Bayağı eksikleri var. Evet. Olabilir dersin. Baskonya'ya yok o kadar olmaz dersin. Şimdi buradaki bir galibiyet olabilir bir galibiyet. Mağlubiyet olabilir mağlubiyet. 3 mağlubiyet. Yani biraz düşündüren olmaması gereken mağlubiyetler. Genelinde baktığın anda yine Fenerbahçe Beko
ilk sırada. Anadolu Efes 6. 7. Oralarda belki pozisyonlara koruyorlar. Ama Yaklaşıyor tabii rakipler. herkes hem yaklaşıyor. Bir de baktığında Anadolu Efes böyle daha bir rahat gözükmesinin sebebi 14, 15, 13 oralardan başladı. Yukarı geldi. Fenerbahçe hep birinciliği ilk hafta itibaren aldı. Averajda ikinci hafta, üçüncü hafta derken ele geçirdi. Şimdi hala birinci ama puan olmak onlarda böyle bir ya ne olduk havası ki sakatlıklardan dolayı çok önemli. Oluşturuyordur mutlaka. Bunu yenmenin yolu her iki taraf için de ilk maç mümkünse ilk maçta hemen araya bir tane galibiyet sıkıştırmak. İşin gelenini böyle görüyorum. Ha olur mu? Olur. Burası EuroLeague. İstiyorsan aslanlar sofrası de, istiyorsan kurtlar sofrası de. Yani kolay bir lig değil. Şampiyonlar Ligi. Futbolla özdeştir. Futbolda her şey olabiliyor. Yarın final izleyeceksin. Finalde Brezilya yok, Almanya yok, Hollanda yok futbolda. Dolayısıyla bunlar oyunun parçaları yani. Finalde zaten iki takım ama yine hani favorilerden ikisi karşı karşıya geliyor. Aynen. Ama hani bir sürü orada finalde olması sürpriz olmayan takım da elendi. Çok önceden veda Onun etti. için Evet. bu hayatta da böyle bir şey var. Basketbolda da var. Ama buradan sıyrılmak için ilk maçlardan bir 3 puanı kapmak gerekir diye düşünüyorum. Önündeki ilk maçları kazanması gerek iki takımımız da. Şimdi şöyle bakalım Fenerbahçe Beko üzerinden biraz daha detaylı değerlendirelim koç. Şimdi evet Olympiakos mücadelesine çıkarken çok eksikle çıktı. Böyle bir gerçek var. Sonrasında da Baskonya mücadelesinde bir ara fark çok açıldı fakat farkı kapattı ama o sahada o maçı kazanacak bir karakter koydu mu koymadı mı belki. Oyun tartışılır. diyelim. Bir oyun evet. Koydu mu koymadı mı tartışılır. Yani o maçı o fark kapanırken bile Fenerbahçe Beko tamam kazanacak hissiyatı verdim size. Böyle bir soruyla başlayayım. Bu iki hafta ne yaşadı Fenerbahçe Beko? O hani her probleme çözüm üreten, farklı farklı çözümler bulan Fenerbahçe Beko'da sanki biraz hani ışıklar kapatılmış gibiydi bu iki mücadele. Özellikle Olympiakos karşılaşması. Bunu sakatlığa mı bağlamak gerekiyor? Yoksa yorgunlukla da bunu ifade edebilir miyiz? Sakatlıklara. Sakatlık bence de. 2. Yorgunluk bence de. 3. Bu sakatlıklardan, yorgunluktan oluşan kadroda eksiklikler olduğu için oyuncuların job description denen bir şey var. Görev tanımı. Görev tanımları Kayboluyor. bayağı kayboluyor ve karmakarışık gidiyor. Yani mesela kenarda, şimdi basketbol oyunu böyle bir şey. Yan Veseli izlersin, Udoh'la oynuyordur. Oyun sertleşmiştir. Otomatikman gözün şöyle bir antice gider. Kavga var, antiş giriyor herhalde diye. Oyunda da basketbol kavgası. Oraya antiş girer, iki iter kakar. Ondan sonra dinlenir. Tekrar girerken şöyle bakarsın, acaba Datome'yi mi dörde çekecekler? Ne oluyor? Yani bellidir. Şimdi Fenerbahçe'de oyun akarken bir anda İsmet'i de görebiliyorsun. Edwards'ı da görebiliyorsun. Ondan sonra da öbür maç Şeymuz'u da görebiliyorsun. Hele bir numarada bu kadar çok deneme ligin ortasına doğru giderken çok alışagelmiş değil. Ama bunlar tabii kadro eksikliğinden oluyor. Peki bu kadar deneme neden oluyor? Şimdi tamamen koç gözünden git. Itudis nerede başladı? 2 tane Yunan orta sıra kültürel takımlardan sonra Obradovic'in yanına geldi. Tamamen Obradovic neyi yönetti? Ağır bütçeleri, güçlü takımları yönetti. Zaten o coaching'de akşam otelde kampta otururken rahat edersin. Ya yarın bu olmazsa ki onları da yaptırmayız. Sen rahat ol yat uyu dersin. Peki Ceska'ya geldiğinde neyi yönetti? Yine çok büyük bütçeler yönetti. Güçlü kadro yönetti. Fenerbahçe'ye geldiğinde çok geç geldi. Mecburiyetten. Çünkü milli takımlar vardı. Yine bir güçlü kadro yönetti. Yani kaliteli oyuncular var. Onları yönetti. Kim mesela bu takıma Bielitsa'yı da koy. Şimdi Bielitsa buranın her şeyi değiştirebilecek kumaşta bir oyuncu. Şimdi Ama ne zaman gelecek sorusu var. Tamam şu anda yok. İsim olarak koy ama Evet. diyorum. Böyle bir kadroya geldi. Şimdi bu kazanmaya alışmış koçun kazanmaya yakın takımlardan refleksi var onda. Fakat bazı koçlar ki ben öyle çok takım oldu. Çok öyle koçluk yaptım.
Sahaya çıkarken 20 sayı geridesindir. Özellikle baban milli takımlardan gayet iyi bilir Erman. Geridesindir. O maçı kazanman lazım. Şimdi bir dakika abi nasıl kazanacağız dersen kazanamazsın. Şimdi o maçı da kazanmanın bir ruhu var. Bir refleksi var. Daha da önemlisi takımla meydana geçecek duygusu var. Şimdi o duyguyu yaratmak her maçı kazanmaya çıkan koçun alışkanlığı olmadığı için kolay bir şey değil. Yani orada bazı oyuncuların hatasını tamamen kabul edebilirsin. Farklı oynayabilirsin. Mesela Fenerbahçe bakıyorum normal oynadığı basketbolu oynuyor. Yani şimdi Olympiakos'ta bana desen ki böyle bir şey olmaz da farz et desen haber aldım tempolu oynayacaklar. Hiçbir şekilde kendilerinden vermeyecekler. Eksi 25'e gidebilir. 90 derim. Yani böyle bir şey varsa. Ama dersen ki oyunu iyice ağırlaştıracaklarmış. Yani her topun değeri böyle bazı topları böyle 18-20 saniye kadar oynayacaklarmış. O zaman bir kere orada gerginliğe düşecek olan takım 2 kere 2-4 Olympiakos. Yani niye gidemiyoruz? Niye istediğimizi yapamıyoruz? Bu tip anların da bir yönetimi var. Ama o yönetimlerle hiç burada eleştirmiyorum. Bu eşyanın tabiatı İtudis karşı karşıya gelmemiş. Yani gerideki takımla daha doğrusu düşük yüzdeli şansı olan takımla çok yüzdeli şansı olan takımı yenmeye genelde hayatı öbür türlü geçmiş. Yani hep o maçın favorisi olmuş. öbürüne bir şey düşünüyor. Bu bize ne yapar diye. O şimdi ben ona ne yaparım yaparım diyor. diyor. Çünkü daha sıkıntılı dönem yaşıyor. Bu noktada şunu mu demek doğru olur? Bu Olympiakos maçı özelinde Fenerbahçe Beko Olympiakos'a karşı hamle üretemedi. Hep ona karşı hamleler üretip o çözüm aradı. Ama burada karşı hamle üretmek, karşı tarafı durdurmak, karşı tarafın silahlarını etkisiz hale getirme noktasında yetersiz mi kaldı? Ben şöyle diyorum. Doğru riskleri alamadı. Şimdi orası bir hamle üretemezsin. Rakip senden iyi zaten. Ama bir takım riskler alırsın. Ne Yani gibi bir şey alabilirdi mesela? iyice oyunu ağırlaştırabilirsin. Zaman zaman 4 kısaya dönebilirsin. Onu ben bilemem. Ama o da savaşın bir parçası. Ben hani yanlış yapıldı demiyorum. Yok yok anlıyorum ama Kadro eksikse onun da bir mühendisliği var. Orada inançla. biraz oyuncu Nasıl performansı olmadığını da ama söyleyeyim burada. sana. 30-11 başlarsan sonra kimse o maçı inandıramazsın. Bir de Olympiakos karşısında oradan geri gelmek de kolay değil. Gelemezsin, Ne olursa kimse olsun, inandıramaz. bu kadar eksikli. Ama o 30 sayı nasıl vermeyebilirsin? Aslında basketbolun matematiği çok zor değil. Nasıl vermeyebilirsin? Abi fast break atmayacağız. Fast break'te yemeyeceğiz. Şimdi bunu kim yapar? Bunu İsudis takımları niye yapsın ki? Zaten güçlü kadrolarla oynuyor. Evet. Ama bunu outsider dediğimiz maçta kazanma yüzdesi çok olmayan takım der ki beyler 15-15 falan gireceğiz devreye. Nasıl 15-15? Abi iyice ağırlaştıracağız. Fast break yoksa bunu şöyle yapacağız, onu böyle yapacağız. Çünkü o maç için demiyor, Motley Fenerbahçe için çok değerli. Çok değerli. Yani Motley takımın bir kere tamamen önden koşan atletik. Ki bunu hatırla ilk programların başında konuşmuştuk. Clyburn bir takım gibi diye. Motley de bir takım gibi. Ve onun olmadığı da, günde yani uzunlarının performansı da çok aşağıda kaldı. Yani Cekeri'den performans alamadı. Booker 6 sayıda kaldı. Metecan'ın 5 sayısı var. Bununla beraber bu istatistik kağıdımda da en çok dikkat çeken benim klasik ilk baktığım yer asist. 10 asiste kaldı Fenerbahçe Beko Koç. Bununla beraber 25 asisti var yanılmıyorsam Olympiakos'un. Burada oyuncu performansları da ekrana Bir yansıdı. geri dönebilir miyiz? Bir daha? geride gelebilir miyiz bir önceki sese? Geldik. Evet 26'da 10 yani 26 asiste karşılık 10 asisti var. Çok büyük 25 top kaybı. Çok fazla. Yani şimdi asist bölü top kaybı 10 bölü 25. Fenerbahçe'de bu genelde 25 bölü 10 oluyordu. Yani maç başına 2,5 oluyordu. Cevap burada işte zaten. Burası tabii feci düşük. Felaket. Şeye bak Olympiakos'a 26'ya 19. Onlar da çok top kaybetti. Ama en azından 1,3 falan gibi. Evet yani en azından 26 asistle o top kayıplarını bir şekilde kapatmış oldular Koç. Yani hani savunma Sen burada reboundlarını. 0,4'sün. Yani 0,4 oran Evet. inanılmaz ki verimlilik belki de Euroleague'de Fenerbahçe Beko'nun
eksi rekorudur bu. Hiç kimse verimlilikte 125'e 42 kaybetmez. Kaybetmesinin sebebi bir kere 25 top kaybı. Ve o nasıl? Artı isabetleri gittiğin anda Tabii ikilik isabette de çok büyük fark var. Yani 29'da 21 nerede? 25'te 11 nerede? ya sen de iyi biliyorsun ki bu işi bitiren Üçlük. birinci hane. İkilik isabeti. Yani %72'ye %44. Çok düşük. Olympiakos'un içeriden çıkardığı 21, 42 sayı. Oradan 19 servis atış eklemişler. Oradan da bir 10 ekle 52 sayıyı hemen hemen içeriden bulmuşlar. Fenerbahçe'ninkine bak. 22 sayı, servis atıştan da 10 gel, 32 sayı. Zaten buradan 22-24 sayılık fark oluşmuş. 3 sayı Çok gittiğinde fark de yok orada. 3 sayı gittiğinde de işte 10'a, Onlar 11, 12. 33 bulmuş. O biz da 30 zaten bulmuşuz. 22-23 fark 25-30'a böyle Evet. gitmiş yani. Ama sana her maç bu aynı. Birinci satır ve daha sonra rebound tabii çok önemli ama asist ve rebound çok değerli. Reboundların toplamını hücuma 27'ye 27. Reboundlar başa baş. Evet. Ama burada belirleyici olan az önce söylediğimiz gibi 2 sayılık isabet artı asist ve top kayıpları olmuş bu mücadele özelinde. Biraz tempo yapalım koç zamanımızı iyi kullanmak adına. Bir diğer mücadelesini de konuşalım Fenerbahçe Beko'nun. 70-76 Baskonya'ya mağlup oldu. Kötü başladı maça. Fark açıldı. Hani bir anda şunu da düşünmedim değil ben maç öncesinde. Tamam hani Fenerbahçe Beko yorgun ama Baskonya'da zorlu bir Anadolu Efes mücadelesinden çıktı. Son topa kadar çünkü kafa kafaya giden bir karşılaşmaydı orada. Hani yorgun olurlar mı vesaire derken o noktada Fenerbahçe Beko daha yorgun bir görüntü sergiledi. Şöyle bakıyoruz burada da 16 asiste kaldı. Fenerbahçe Beko yine düşük. 11 top kaybetti. Nasıl değerlendirirsiniz bu mücadele özelinde? Bunu da mı hani yorgunluk artı Olympiakos mücadelesi sonrası demoralizasyon, yani moral bozukluğu Ama var. bak Roxan, rebound toplamına bak. Bir maçtan önce dese ki Fenerbahçe bugün 40 reboundla oynar. Büyük ihtimalle maç kazanır dersin. Baskonya'nın 44. reboundu da 44. Şimdi bu şundan dolayı ilk devre Fenerbahçe müthiş düşük yüzdeyle oynadı. Daha sonra neredeyse Pierre Henry maçı, yani benim burada geçmişim var. Hani işin latifesi tabii. Nasıl bir dostluk yapabilirim bu kadar yıla dercesine her topu zorladı. Atamadıkça daha zorladı. Evet. Oralar hani aslında bir zamanda da gerinde. 19 fark bir an önce 12 oldu. Yani 12 oldu. İlk devre 8'e düştü. 6'ya düştü. Bu ilk çeyrekte oluyor. 3. çeyrekte. Yani bayağı skor indi. Ondan sonra toparlayıp gitmek lazım ama gitmek için bak mesela sen şimdi insanları yorgun görüyorsun. Çünkü atletizm takımda eksik. O atletizm veren Motley. Motley yok. Ben maçı böyle biraz hani basketbolu bilen ve böyle bas bas bağırıyorlar geri dönüşlerde falan. Çok da hoşuma gitti. Böyle bir Fenerbahçe basketbol halkının içinde diyeyim. Öyle seyrettim. Abi bize bir piyot lazım. Cekiri bizim piyot değil. Hayır. Cekiri senin piyot. Ama onun önünde Motley var. Şimdi Motley'nin arkasında Ki maçın oyuncusu Cekeri yanılmıyorsun. Cekiri şey yapıyor. Evet. Öyle mi? Bildiğim kadarıyla evet. Yani maçın oyuncusu dediğim en çok verimlilik alan oyuncusu demek daha doğru olacak. Maçın oyuncusu. O seçiliyor. Evet. En çok verimli. Yani 2 sayı 9 beli 5 ama şimdi bu performansını biraz daha düşür ve bir de önüne Motley ekle. Şimdi bazen öyle bir şey var ki nasıl söyleyeyim? En son sahneye Motley çıkar. Piyot performansına baktığında gittiysen müziğe bir müzik olan ve en sonda Motley diye onu anons ederler. Cekiri en son çıkmaz. Cekiri de birkaç tane önce çıkar. O da derler ki ne güzel bir stand-up müzik yaptı, şunu yaptı, arayı doldurur. Cekiri yani buna zaten backup. Hani sonradan giren oyuncu. Orayı takviye eden oyuncu. Ama sen Cekiri ana oyuncu olarak düşündüğün anda yani şu anda o kadar ana oyuncu olmaya hazır mı? Değil. Basketbol nereye gidiyor? Az ver doğrusu. Gerçek piyot değil. Herkes koş koş at. Tutturduğun anda işte böyle acayip galibiyetler oluşuyor. Ama seni de o iyi görmedim, o atletizmi görmedim belirtmenin sebebi
Çünkü mesela şeyde hastalıktan geliyor. Şimdi bak, hasta olduğun anda Allah vermesin biz Nargile içtim, reji kim içti? nereye gidersen Nargile hastaydı. Marco'da. Şimdi şey oluyor mu ya? Ama 3 Marco gün önce toparladı artık canım. Bir daha mı hasta oldu sonra? olmadı. Ama işte Ama o toparladı. Efsane bir maç oynadı koç artık. ne Geçmiştir oynadı ama bence o. bir hafta 10 günde hastalık o kadar toparlanıyor mu? Fiziksel mücadele veriyoruz. Ya tabii hem o hem de çok yoğun bir tempo var. Konuştuk koç yani arada Fenerbahçe Beko'nun yani tüm takımların ama zor maçlara çıktı. Kolay değil. Kolay değil. Yani bir Baskonya şey dese İstanbul'a gidin önce Efes'i yenersiniz. Güzel bir gün İstanbul turu yapın. Biraz da antrenman sonra da nerede o günler der. Ama işte olabildi. Yani bu hepsi olabiliyor. Olabiliyor. Önemli Basketbolun olan güzelliği de bu zaten. buradaki eksiklikleri görerek giderebilmek. Ben hala da işin başına bir numara şey eklerim. Oyuncuların pozisyon tanımının özellikle bu tip zor geceler için hep olacak bunlar. Sakatlıklar, aksaklıklar yapılması bence ana unsur geçiyor Fenerbahçe için. Yani Kalaysız çıktıysa bir numara kim? Onu da bilmesi lazım. Takımın da bilmesi lazım. Kim? İsmet mi? Mesela Carson Edwards'ın Sor. İsmet mi? Elvis mi? Sor. şu an hani bu Şeymuz mu? şeyimiz yok zaten bu maç için özelinde söylüyorum. Bu maç üzerinde başka var şeyimiz nasıl yok Var. ama oynamadı. Oynamadığı için yok görüyorsun. Evet. Ve kim? Gel dışarı çıkalım. Mesela Şeymuz bu maçta oynamaz mıydı? İşte kim? Onun cevabını hiçbirimiz veremiyoruz. Veremediğimiz için de maalesef oradan performans olması gereken çok altında kalıyor. Bu arada şunu da sorayım. Antetokounmpo'nun transferi gündemde. Şimdi özellikle işte sosyal medyada vesairede bu iki mağlubiyet sonrası transfer tabii ki klasik bizde her yerde olduğu gibi. Acaba transfer olacak mı, ihtiyaç var mı konusu konuşuluyor. Antetokounmpo transferi işte hem Koç Itiodis'le olan ilişkisi Yunan milli takımdan hem aynı memleket insanları olmalarından çok sıcak bir konu olarak konuşuluyor. Ne dersiniz? Böyle bir transfer olur mu? İhtiyaç var mı? Fayda sağlar mı? Fenerbahçe Beko'ya bu iki mağlubiyet şöyle nazar boncuğu. Mavi boncuk olur mu? Olsun. Şimdi Göğüsten geçer mi? biz paylaşıyoruz, fikrimizi söylüyoruz ama en doğrusunu orada koç bilir. Yani koç ilişkisini de o bilir. İlişkisini bildiği oyuncunun ne getireceğini de herkesten daha iyi bilir. O grubun içinde zaten Dedas, diğer fizyo olmak üzere Yunanlar da var. Hani buraya geldi, biz onu evimiz gibi hissettirebiliriz. En çok yani kabak ye, kabak diyecek, cacık ye, cacık diyecek. Hepsi bu. Sanki istiyorlarsa olur ve niye yararlı olmasın? Peki bir cümlede Partizan mücadelesi için hatta şöyle yapalım fikstürüne bakalım Fenerbahçe Beko'nun noktalamadan önce Fenerbahçe Beko bölümünü fikstürüne bakalım. Nasıl bir fikstür var önünde? 3 tane deplasmanı vardı peş peşe değil mi yanılmıyorsam? Yok 2 tane. İkişer tane. Yok sonra evet 3 tane deplasman var peş peşe. Partizan mücadelesi sonrası Bologna, Žalgiris ve Panathinaikos deplasmanları var. Yani çok da kolay bir fikstür değil ama bu takımları Fenerbahçe Beko çok rahat yenebilecek durumda. Partizan mücadelesi Obradoviç ile karşı karşıya gelecekler. İçeride Obradoviç gelecek buraya. Burada tabii enteresan bir mücadele olacak. Çok iyi tanıyor. Bence Anadolu Efes mücadelesindeki hamlelerinde de oyuncuları da çok iyi tanıyor olması, karşısındaki koçu da çok iyi tanıyor olması bir avantaj onun için. Tabii ki Itudis için de bir avantaj. O da Obradovic'i çok iyi tanıyor. Birbirlerini çok iyi tanıyan iki koç. Hem güzel bir mücadele hem de Fenerbahçe Beko'nun böyle hani kazanıp şöyle bir nefes alıp rahatlayabileceği bir karşılaşma. Ne dersiniz? Valla dördü de yükselen takım. Partizan da bir çıkış yakaladı. Bologna'da sonunda, Žalgiris'te en son Real Madrid galibiyeti, Panathinaikos'ta şu ilk haftaların şu andaki en iyi Panathinaikos. Yani biraz sert zeminden geçirecek yani kayalı alanlardan geçirecek toz toprak asla kolay olmayacak. Ama şu son iki mağlubiyetten sonra o da bir Real, Alba, Olympiakos, Baskonya.
4 maçın tek galibiyeti Berlin deplasmanı. Onun için Partizan sanki morali verecek, inancı artıracak ve diğer 3 maça seni hazırlayacak en değerli maç gibi görüyorum. Öyle gözüküyor. Evet, Fenerbahçe Beko'nun fikstürüne de baktık. Geçelim Anadolu Efes'e. Anadolu Efes'i de değerlendirelim. Onlar da 2'de 0'la kafa attılar bu haftayı. Şimdi şöyle bir ilk maçına bakalım. Baskonya mücadelesi, ardından Partizan karşılaşması ki 78-83, 82-79 sonuçlar. Kazanabileceği maçları aslında kaybetti Anadolu Efes. Burada da aslında ciddi anlamda yorgunluğu da izledik koç. Hani Fenerbahçe Beko'da aslında bu görev tanımlarıyla ilgili bazı soru işaretlerini gördüğümüz gibi Anadolu Efes'te de görüyoruz sanki saha içerisinde. Ne dersiniz? Nasıl değerlendirirsiniz? Bu Yine mağlubiyeti? sıralardan gidelim. Birinci sıraya bak. Anadolu Efes'in içeride ürettiği sayı %59'larda 60'lara yakın. 60'ların üzerinde Baskonya var. Üçlükte başa baş sayılabilir. Servis atışta daha yüzdeli Baskonya. Reboundlara geldiğin anda yine 27'ye de 34 rebound almış. 31. Oralarda çok birbirine yakın. Asistlerde yakın. Bu aslında hemen hemen kopmayan bir maçın istatistiği. Evet. Hatta Efes'in 7 tane bloğu var. Verimlilikte o da pota altı uygulamasından dolayı biraz fark var. Ama orada giden maça ki maç bitiyordu. Yani baktığın anda Mısır kenardayken Anadolu Efes bir an maçı kopartıyor gibiydi. Çünkü o gün iyi akşamı Evet. değildi. Sonra tekrar direksiyon ona verildi. Orada da yine bir koç refleksi. Yani ben bir dolu maçı böyle kazandım. Şimdi kazanıyorum. Onu niye bu işin dışında bırakayım Dedi. diye düşünebilirsin. Doğaldır. Orada da Baskonya'nın yine 2 tane üçlü döndüler. Onlar da bir kere isabette, bir de her iki maçta da hakem davranışında çok şanslılardı. Yani İstanbul'da, Turkish Airlines Euroleague'de 2 şampiyonluk almış, bir şampiyonluk almış. Ligin liderine karşı oynarken biraz daha baskı hissedersin. Hakemler baskı hisseder. Tam tersi oldu. Mesela Cuma akşamki maçta yani birçok düdükte gerçekten tercih hakkını Baskonya kullanabildiler. O da işte belki kazanırken bu gibi avantajları da yanında taşımanın artısı diye düşünüyorum. Belki o Geydaretis'in son saniye, daha doğrusu süre biterkenki kullandığı üçlük olmasa Anadolu Efes'in hani bugün farklı bir şeyini konuşuyor olabilirdik ama Aynen. yine de sahada da sıkıntılarını gördük Anadolu Efes'in. Özellikle hani Partizan maçına daha detaylı konuşabiliriz belki. Orada da çok ciddi anlamda hani bazı şeyler iyi gidiyor ama bazı önemli eksikleri de var. Hani Anadolu Efes'in onu Dışarıdan iyi gidiyor hep. Dışarıdan iyi gidiyor. içeri 13, 20, 17. 50, İçerisi. 55, 60 sayı oradan toparlıyorsun. Desen ki dış oyuncular bunu attı. Kazanamadık. Onu da kazanamadık derken sana şey derler yani. Ya dış oyuncular bunu atıp da kazanamıyorsan Euro Cup takımısın. Herkes koş koşat oynuyor. Veya da uzunlardan çok az şey alıyorsun. Ki şu anda Anadolu Efes o durumda. Onların derdi o. Çember altından akan oyuna destek ekleyememek. Ki Partizan maçında Zizic'in çok önemli bir katkısı var hücum anlamında ama orada da savunmada büyük sıkıntı var. Onu da konuşacağız. Şöyle son olarak şu Baskonya mücadelesi üzerinden hani oyuncu performanslarına baktığımızda hani Misic'in evet 17 sayısı var ama sonradan gelen bir 17 sayı. Kötü bir başlangıç. Hani Will Clyburn'un 15 sayısı var. O da maçın en verimli ismiydi Anadolu Efes adına. Onda 4 saha içi isabeti var. 4'te 2-3 sayılık isabeti var Clyburn'un. Ekleyeceğiniz bir şey var mı koç? Ekleyeceğim bir Polonara'dan şey, çok fazla katkı bu alıyor. artık şey oldu. Bir gelenek oldu Efes'te. Dış oyuncular 30-33 dakika 15 ile 25 arasında performans. Çoğu geceyi kurtarabiliyor. Birçok gece yetiyor. Ama acaba böyle tamamen dış oyuncuların üzerinden onlara serbestlik, dakika ve performans oradan. Her akşam için özellikle üst seviye takımlar için Olmadığını gördük yeterli işte. oluyor Olmuyor. mu? Pek olmuyor. Olmadığını gördük diyorsan bir devamı da peki ablam olması için diye sorarlar. Ne yapmak Sen lazım? dersin ki
Ya ben pota altında bakıyorum istatistiklere. Çok büyük bir tarama görmüyorum. Onlar da yani ders aslında biraz Fenerbahçe Beko'nun sakatlıktan dolayı, onların performanssızlıktan dolayı içeriden üretememek üstüne kaynaklanıyor. Evet, şimdi Partizan mücadelesinde belki de değil, büyük ihtimalle Zizic, daha doğrusu kesin Zizic'in Anadolu Efes formasıyla en iyi performansını izledik hücum anlamında, ama burada bu noktada yani savunmaya baktığımızda da savunmada da çok büyük eksiklikler de gösterdi koç. Hani bunu da belki altını çizmek lazım. Zizic'in performansında da şöyle bir baktık, ekrana yansıdı. 28 dakika, hani kağıt üzerinde baktığınızda sayı katkısı, verimlilik çok yüksek, ama savunmadaki aksaklıkları önemliydi. Yaptığı bir faul vardı mesela, kritik koç. 28 dakika 20 sayı, 1 asist, 9 rebound. 33 verimlilikti. Zaten maçın en verimli Anadolu Efes adına oyuncusu olarak tamamladı karşılaşmayı. Hani aslında dedik ya az önce, içeriden katkı alamıyor Anadolu Efes. Bu maçta onu da aldı. Ama burada da başka zafiyetler gözüktü. Özellikle yorgunluk ve top kayıpları çok canını yaktı koç Anadolu Efes. İşte hep aynı bölgeden oynarken Zizic bu performansını bu arada sezonun değil, belki kariyerin ilk 3 performansından Olabilir. Yani Anadolu bir Efes forması da tanesidir. kesin en iyisi de. Tabii buradaki en iyisi. Kariyer için de çok değerli bir performans. Bunun bırak averajını bir iki tık altta dolaşsa müthiş yararlı olur. Savunma da ekledi yani, tabii gözükmeyen burada istatistikler de var. En azından şu anda gidişe bir derman olur. Ama şunu unutma ki Partizan Lig'in çember altında en az domine eden takımlarından biri. O da akşam içinde yapması gerektiğini biraz tabii bence, yani bu tip oyuncular Hırvatistan'da, Sırbistan'da oynarken daha güvenli oynuyorlar. Kendi atmosferleri. O da onu çok iyi değerlendirdi. Diliyorum devam eder yani. Babuş'un, Rodriguez'in performansı da yükseliyor koç. Yani devam ediyor. 30 sayılık bir katkısı var. Şimdi tabii maçın en verimli oyuncusu Misic belki, Azizic belki, ama hani Rodrik Boboa'nın da performansını bence altını çizelim. Şu anda önemli bir görevi üstlenmiş durumda. Ne dersiniz? 33 dakikada 30 sayılık bir katkı, 9'da 7, 8'de 5, 3 sayılık isabet. 30 verimlilik, yani 3 puanla kaptırmış Zizic'e en verimli oyuncuyu Anadolu Efes. Ben demiyorum. Atalar söylemiş. Atalarımız iki çiçekle bahar gelmez. İki çiçekle bahar gelmez. Yani şimdi baktığın anda Baba, o da çok müthiş performans. Çok yüzdeli. Zizic de böyle bir şey vermiş. Ona rağmen Kazanamamış. böyle bir akşamda Efes kalitesine göre kaybediyorsan demek ki yan taraflardan çok fazla bir şey alamamışsın. O da Clyburn ve Çok benzerini Fenerbahçe Beko için de, ama Anadolu Efes için ağırlıklı konuşabilirsin. Yani oradan destek verecek Türk'ü bulmak, mesela şimdi oraya baktığında bugün Barcelona'da işte bakıyorsun dış şutları atan bir piyotu var. Anadolu Efes'teyken de çok büyük katkısı oluyordu. Şimdi Fenerbahçe'de düşün, Şehmuz'un geçen sene çok büyük katkısı oluyordu. Yani sertaç bir yerde Şehmuz geçen sene için konuşuyor. Evet, evet. Bir tarafta. Şimdi onu uzun süre Efes çok aradı. Şehmuz'un o katkısını Fenerbahçe hala arıyor. Şehmuz'un yanına acaba bir de yanına Melih'i mi katabiliriz? Kimi getiririz derken Melih'ten o kadar randevu almıyorsun. Şehmuz'la yani dakikada zor alıyor zaten. Şehmuz'la zaten o da o süreleri bulamıyor. Bütün işi o zaman hafta sonu seninle oynamayan yabancılardan bekliyorsun. ama Fenerbahçe Beko'nun bu açıdan daha fazla avantajı var. Yani bench'ten gelen oyuncular Anadolu Efes'e göre daha fazla verim veriyor. Daha fazla yani, Maç taşımalılar evet. 90. Bir maçı Ama taşımalı. taşıyorlar. Zaman zaman yine taşıyor Anadolu Efes'e göre. Koç taşımıyor mu? Anadolu Efes'in hiç yok diyorum Hiç yok, zaten. evet. Fenerbahçe taşıyor ama Biraz daha yükselttiler. süre taşımakla maçı taşımak başka bir şey. Evet. Yani abi ne yapayım işte. 8 dakika aldım. Bunları da yaptım mı? Yoksa girdim o gün 19 dakika işi değiştirdim ya. Arada yaptıkları oldu, yani işte Melih'in oldu, Tabii ki. Şehmuz'un oldu. Hani Metecan'ın önemli katkıları oldu. Ama tabii bunu daha sık, yani bunu artık hani İşin devamlı. parçası. Evet, devamlılık olması Yani gerekiyor. her şeyi taşıyan, güzelleştiren şey sürekliliği. Evet. Yani sürekli olarak orada bu işte şey ya. Olympiakos'un tanımı. Olympiakos böyle geldi.
Yani Yunan oyuncuları ta ki üstüne basa basa, yani bugün Sulukas oynamıyorlar. Dün de Spanius'la oynuyorlardı. Yani bu takımda iyi yabancılar getiririz, Yunanlar iş yapar. Yani bu artık hele bu paralardan sonra, biz bir de Avrupa'da ödemiyoruz parayı. Yani doların 1'e 20'ye yaklaştığı yer Türkiye'den ödüyoruz. Yani Türk oyuncuların kalıcı olması hem kendileri için sürekli olmaları hem de takımları için feci değerli. Efes'in çektiği bir anlamda büyük bir sancı da bence Yerli oyuncuların diye düşünüyorum. etkisizliği değil mi? Aynen. Evet, bu arada soru ve görüşlerinizi de istemiştik değerli izleyenler. Bir önceki programın altında da yorumlarınız var. Türk oyuncu demişken onunla ilgili bir yorum vardı. Onu bulmaya çalışıyorum şimdi bir yandan. Türk oyuncuların katkısıyla ilgili bulunca hemen aktaracağım. Diğer takımlarla ilgili yorumlar var. Ona geçeceğiz Anadolu Efes noktadıktan sonra şöyle toparlarken ama koç zaten hep söylüyoruz yani Türk oyunculardan verim alması gerektiğini. Gerçi Ergin Ataman da altını çizdi yani onların performanslarından memnun olmadığı için de hem ligdeki hem Euroleague'deki ciddi anlamda tepkisini de belli etti. Zaten süre de almadılar. Gerçi yabancı oyuncularda da dün yani Cuma günkü mücadelede mesela Clyburn'un performansı da çok aşağıda kaldı. Top kayıpları çok fazla süre aldılar. O yorgunluğu da çok net gördük. Rakip Koç, de değil mi? öğreniyor. Oraya çoğalıyor. Değil mi? Tabii o pozisyonu zorluyor. 4 numarada oynaması bence Clyburn için dezavantaj da oluyor zaman zaman. Katılır Öğrenene mısınız? kadar güzel. Ama tedbir alındıktan sonra maç hazırlığının içine giriyor. Hayat daha zorlaşıyor. Demiş ki Sedat Taner Yılmaz, Efes'in yerlileri takımda bu kadar kaliteli oyuncular varken kendini geliştirememeleri, karakter koymaları, Ergin Ataman'ı hak koymamaları, Ergin Ataman'ı haklı çıkarıyor bence. Hani bunun bu kadar kaliteli oyuncularla doğru orantılı olduğunu düşünür müsünüz? Yoksa bu biraz da şimdi Anadolu Fenerbahçe Beko'da da aynı şekilde çok kaliteli oyuncular var. Ama Türk oyuncular çıkıp sahaya karakter gösterebiliyorlar. Bu noktada bu iki takım arasındaki fark ne? İki oyuncuların karakteriyle mi alakalı? Yoksa Ergin Ataman'ın mı acaba o belki İTÜDİS'ten bunu daha fazla alıyorlar? Çünkü hani siz de çok iyi bilirsiniz. Bunu ben de oyunculuğum döneminde çok iyi biliyorum. Koçun sana güvendiğini hissetmen seni normalde 3 performans sergileyeceksen 8 performansa taşır. O güveni aldığınız zaman ama koçtan canım işte çık da bir işte 3 dakika çocuklar dinlenirken sen de bir 5 dakika süre al. Onların dinlenmesine hata da yapma. Çık kenara sonra bir de o his vardır. Bu mu acaba? Ne dediğini tabii ki çok iyi anlıyorum. Ama şöyle bir şey var. Onu da göz ardı etmemek lazım. Biz Türk'üz. Matematik imtihanına girdiğin anda 98 alır. Ama diğer günde hoca Murat'a 2 verir. Onları iyi notları biz alırız. Küçük notları bize verirler. Düşük notları böyle alışırız. Ondan bunu hiç tartışma. Ergin mi az dakika verdi? Onlar mı alamadı? Bunun tek yönü var yani. Oyuncu gidecek orada başarılı olacak. Yani mazeretle başarılı olmaz. Belki Ligde gösterebilir kendini. çok Şu an haklı Euroleague'de olabilir. oynamıyorlar ki. Çok haklı olabilir. Dakika alamıyor. Farklı beklentisi var. O zaman daha iyi çalışacak. Yani Bunun konuşmayla arkasına dakikayı sığınmayacak yani diyorsun. bahaneyle, konuşmayla dakikayı alamaz. Yani böyle elinde istatistiği olan bir oyuncu görüyor musun? O 4 dakika, bu 3 dakika burada böyle bir yere gidemezsin ya. Bunun çözüm yeri saha. Hele gençsen demek ki herkesten daha fazla gücün var. Az mı? Daha da kuvvetleneceksin. Şutun mu az? Onu da kuvvetliyiz. Abi ben şutum yok diye beni oynatmıyor. Bugün çok profesyonel ortam var. Al yanına bir tane arkadaşını. Al kulüpten birini. Git sabaha kadar şut at. Yani mutlaka şutunu düzeltirsin. Ha. Herkesin eskiden koç ve bir asistan varsa iyi asistan çok iyiydi. 2 asistan ne yapıyorsunuz geldi. Şimdi bank dolu. Hepsinde bir rolü var. Fizyo, ne bileyim işte bir dolu. Pilotların özel antrenörü, kısaların antrenörü. Abi çalışacaksın. Yani bunların tek çözüm yolu Çalışmak. daha fazla çalışmak. Peki şimdi bir iki soru aktarayım. Anadolu Efes'le ilgili ekleyeceğiniz bir şey yoksa Yok. buraya noktalıyorum. Şöyle sorulara bakayım. Bir izleyicimiz demiş ki Bülent Ata, koç birkaç hafta önce Monaco böyle gitmez demişti. Fenerbahçe dışında kimseye takılmadan gidiyorlar. Yorumunuzu bekliyorum. Doğru. Hakikaten Monaco gitmez diyordum.
Yani Monaco gitmesinin sebebi dünkü Alba maçına bak. Alba Lig'in sonuncusu, onu dahi kaybedebiliyorlardı. Ama böyle gitmenin sebebi beklenmeyen bir şeyler. En azından benim de beklemediğim bir şeyler iyi yaptılar. Mesela ne oldu? James'i takımın içinde kanalize ettiler. Yani bir tarafta James. Lloyd, diğer tarafta atıcılar. Hepsine baktığın anda eminim ki orada bir mentor katkısı var. Yani Monaco zaten dingin bir şehir. Yani orada, yani bu takım halinde takımları Monaco benim beklentimi çok üstüne çıkardı. Yani tempoda, skoru paylaşmaları bir avantaj. Ama Monaco diye baktığınızda benim böyle gitmez deyip de yanılmamın sebebi tamamen orada Mike James varsa zaten 35 atarlar. Diğer garibanlar da Bakar. bir iki akşam bakar sıkışır. Öyle olmadı. Paylaşımı yükselttiler. Bir de bir Çok izleyicimiz güzel bununla sual. ilgili güzel bir de yorum yapmış. Tuğrul Gezer, atlamayayım. Monaco'nun şöyle bir avantajı var demiş. Evet, hücum bireysel yetenekler üzerinden gidiyor. Lloyd, James, Okobo gibi. Ama savunmada Diallo, Brown başta olmak üzere iyi savunmacılar olduğu için takım olarak Efes'in aksine kötü günlerinde bile bir seviyede savunma yapıyorlar. Hücumda 3 oyuncudan ikisi devrede olduğu zaman maçın içerisinde olup maç kazanma fırsatı ellerine geliyor demiş. Söyleyen Güzel kim bir yorum. kardeşimiz? Tuğrul Bey, Tuğrul Gezer. Haftaya bir koltuk at. Ona da soralım değil mi? Ona bir koltuk at. Güzel bir Çünkü yorum olmuş. Brown her zaman her yerde Evet. söylüyorum. Daha kazandayken, daha yeni gelirken diyordum. Bugün bir Euroleague takımı yapayım. İlk alacağım oyuncu Brown olur diyordum. Bu kadar. Çünkü ben bir Quadrarolis hayranıyım. Evet. Her şey yapardı. Nerede Ne delik oynardı? var? Quadro orada. Kapatırken de hücuma dönüşte sana bakar. Abi bir göz kırpar, gördün mü? Orada yetiştim diye. Brown onun atlet versiyonu. Her jumbolde var. Her tarafa kendisini atıyor. Yani ondan inanılmaz verim alıyorlar. Çok güzel de yerden çizmiş. Tebrik Onu da ediyoruz alkışlıyorum. izleyicimizi. Soru ve görüşlerinizi bekliyoruz yine değerli izleyenler. Programın altına yorumlarınızı, görüşlerinizi lütfen yazın. Biz de burada sizin sorularınıza, görüşlerinize yer verelim. Artık biraz süremizi aşmadan şöyle bir programa da bakalım. Tamam. Hızlanalım yine. Hemen gelecek haftanın programı gelsin ekranlarınıza. 13-14'ü noktaladık. 15. haftanın programı bu şekilde. Fenerbahçe Beko Partizan mücadelesi var demiştik. Olympiakos Kızıl Yıldız, Alba Berlin, Maccabi Tel Aviv, Baskonya Bologna, Real Madrid Asvel. Allah, bak bu maç da güzel koç. Ben Asvel'den bir Bunu bomba artık daha bekliyorum. yok artık diyorum Yok ama artık değil mi? Peki Anadolu Efes Panathinaikos'u ağırlayacak. Žalgiris Kaunas, Bayern Münih, Milano, Monaco. Bakalım Milano bir şeyler yapabilecek mi Monaco karşısında? Valencia, Barcelona. Şöyle tahminlerinizi almak istiyorum. Fenerbahçe Beko, Partizan. yani Fenerbahçe'nin kazanması lazım. Olympiakos da bence bu maçı sektirmemeli. Bu sefer Alba diyorum. Deplasmanda Maccabi'yi hiç dinde görmüyorum. Virtus çıkmasına rağmen Baskonya bu moralle. Baskonya az bile artık yani yok Bir dur artık bakalım. diyorum. Real Madrid, Anadolu Efes, Panathinaikos zor bir döneminde geliyor Efes'in. Panathinaikos ama Anadolu Efes. Žalgiris Bayern güzel bir maç. Žalgiris'e kolay gibi gitse de Bayern Münih zor maçları program başında konuşuyoruz. O duygu maçlarını oynamayı bir alışkanlık haline getirdi. Trinkieri onun için çok ortada ama Žalgiris'e dönük diyorum. Haftanın bence maçı Milan-Monaco. Milan sadece araya bir galibiyet mi sıkıştı yoksa gerçekten Toparlanıyor topladılar mu? mı? Toparladı ve Monaco diyorum. Tuğrul'u burada mahcup etmeyeyim. Sevgili katılan kardeşimize. Peki burada bir virgül koyacağım bir soru var Milano ile ilgili. Bora Burat da demiş ki Bora Burat Bey, Milano antrenörü olsanız bir cümleyle alacağım. Çok kolay değil ama gidişat değiştirmek için ne yapardınız? Transfer mi? Yoksa oyuncularla iletişim mi? Yoksa sıkı yönetim mi? Ne yapardınız? O yaşa sıkı yönetimi hiç çalışmaz. İletişimle çözülür. İletişimle arkadaşlar bütün dizleri koyardım alt alta. Atıyoruz ama kazanamıyoruz. İnanın bu işi gelin hep beraber savunmadan başlatalım. Bu kulüp bu şehirde bana herhalde aşık ki hala beni atmadılar. Hakikaten. Yani ya el birliğiyle bir operasyon Bir yapacaksınız. Saras bir Trinkieri değil mi? Beni atacaksınız veya da atmıyorsanız hep beraber kalacaksak işe savunmadan başlayıp deyip inan hem konuşarak hem visual gösteride en güzel hafıza o hem de sahada savunmanın değerini artırmaya çalışıp tamamen Fasbeli'ye bakardım. O takım bence set oynadığı için başarısız oluyor. Başarısız oluyor. Başarısız oluyor çünkü o takım setle gidemez.
Yani o oyuncular Hızlı zaten birebirleri çok iyi. Ve iki tarafa da kanalize olamıyorlar. Atamayınca savunmada olmuyor. Savunmada başlayıp hücumda böyle çok ufak dokunuşlarla onları yeteneğine bırakırdım. Bir de Allah'a dua ederdim. Rabbim sakatlarımızı lütfen iyileştir diye. Peki son maç lütfen. Valencia, Barcelona. O artık Barcelona için bir deplasman değil. O da onların yani bir tek Barcelona takımı değil. Şeyin takımı, İspanya'nın takımı her ne kadar Kuzey'in Katalan'ı da olsa yani sanıyorum ki, pardon Kuzey diyorum, sahilin takımı, Batı'nın takımı ama Valencia biraz zorlar, kötü gidiyor ama Barcelona'yı yenmeye yetmez. Ve Barcelona'da bir yükselişi, ufak bir hareketlenmesi var. İmkanı olan Milan, Monaco maçlarını tabii ki Fenerbahçe ve Efes maçlarının dışında kaçırmasın. Real Azver maçında biraz gülerek seyrederim. Ay yok artık ya diye. Burada Trinkieri değil, Ettore Messina. Ben az önce Trinkieri dedim. Saras Trinkieri dedim. Saras Ettore Messina diyecektim. Şehirlerin desteklediği koçlar olarak. Gerçi Trinkieri de fena değildir koç hani desteklenme konusunda. Onun da kredisi çoktur çok rüzgar aldı yani ama onun yeri Almanya. Evet. Ya ben Ama onun da desteği çok Almanya'da değil mi? O da çok. Ben Almanya'da çalışırken Frankfurt şeye gidiyoruz. Daha sonra Tolga çalıştı orada. Tolga Öngören. Söyleyeyim Trier'e gidiyoruz. Ben dedim ki ya ben maça hazırlanamıyorum ya dedim. O zaman serbestti Almanya'da. Bu ne ya dedim. 8 kişi daha gelmiş bu hafta dedim. 8 oyuncu değişti. Koç Amerika'da Alman. Sürekli alt liglerden oyuncu geliyor. 33 oyuncu değişti. Ve bizim başkan dedim, dedim koç gider belki bu hafta dedim. Nereye gider ki ya dedi. Dedim ya çok dipler sürekli kaybediyorlar. İnan bana şunu söyle. Sadece 9 tane üstte kaybetti ya dedi. Alman mantığı bu. Sadece 9 tane üstte kaybetti. Daha dur ya diyor. Yani bizde mesela düşünüyorum. Ülkerleri, kulağı çınlasın, Orhan Bey'i falan. 3 tane üstte kaybettiysen 4. maçta gitme zaten. Odanda başkası oturuyor olabilir yani. Peki. Ondan Almanya'nın böyle bir rahatlığı Trinkeri'ye de mutlaka yansımış, daha çok inanç ve özgüven veriyordur. Peki koç teşekkür ediyoruz. Noktalayacağız bugün de. Ağzına sağlık. Artık gelecek hafta yeniden 15. haftanın ardında tekrar karşınızda olacağız. Soru ve görüşlerinizi unutmayın. Programın altına yazarsanız mutlu oluruz. Rapsel'in sunduğu Koç ve Beni noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.